Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. Şimdiki ders konumuz ise gördüğünüz üzere sim kart ve hafıza kartı yuvasının değiştirilmesi arkadaşlar, sökülmesi, takılması. Her parçada olduğu gibi siz sağlamını takmak istediğinizde veya bir anakarttan diğerine transfer yapmak istediğinizde, organ nakli yapmak istediğinizde eskiyi söküp diğerinden aldığınız ona takabilirsiniz. Elinizde yoksa sıfır takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilgili komponent ve parçayı değiştirebilirsiniz. Daha önceki derslerimde bahsettiğim üzere her parça fabrikasyon olarak fabrikanın kendi lehimiyle olduğu yere lehimlidir. Burada da yine fabrikasyon bir lehim görüyoruz. Daha önceki öğrettiğim yönergeleri aynen uyguluyorsunuz sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Flaksımızı döküyoruz. Döktüğümüz flaksımızdan sonra kenardaki ayaklara kendi lehimimizi aşılıyoruz sevgili dostlar. Havyamızı çalıştıralım. Havya ve sıcak havaya ihtiyacımız var. Havyamızı çalıştırıyorum. Sivri havyayı kullanacağım. 370 derecede oraya kendi lehimimi aşılayacağım. Tel lehimimi aşılayacağım. Sonrasında sıcak havayı verip sökeceğim arkadaşlar. Yol haritamız bu şekilde yapacağız. Havyam şu anda 230, 240, 250 normal havyayı kullanıyorum. Nano havyayı şu anda kullanmıyorum. Elinizde varsa kullanabilirsiniz. Benim var ama şu an standart bir başlangıç ve orta seviye kişilerin elinde bulunacak ekipmanlarla yapıyorum arkadaşlar. Geldim 358 derecede. Havyamızı ne yapacaktık? İlk önce hazırlayacaktık hatırlarsanız hemen çalışma ortamına. Limonumuza batıralım, limon tuzumuza batıralım. Limon tuzun yoksa evdeki limonu al, limona batır, yine aynı şey olur arkadaşlar. Havyanın ucunun bakımını yapıyoruz, görüyorsunuz. Tel lehimlerimi aldım. Anlık zaten artık havyamızı kafadan alıştırdığımız için ne oluyor? Sen söyle. Kolay bir şekilde alışıyor zaten 1-2 dakika içinde. Lehimle kaplıyorum hemen ucunu şöyle ucuna kadar ve peçetemizle siliyoruz. Ekranda yapalım. Şöyle peçetemizde gördüğün gibi hazır. Tamam mı? Bazı yerde havya ucunun düz değil de kambur olarak kullanman gerekir. Kambur ucu her yerde kullanabilirsin. Hemen bir tane normal penselini alıyorum. Ucunu bükeceğim arkadaşlar. Büküyorum. Şöyle görelim ekranda. Yamulttum. Bakır olduğu için zaten yamuluyor. Artık aralara derelere yan ucu kullanabilirim. Tamam mıyız? Geldik. Hemen operasyona devam edelim. Sim yuvamızı ne yapacağız? Kendi lehimlerimizi aşılayacağız. Fabrikasyon lehiminin özelliğini kendi lehimimizle öldüreceğiz arkadaşlar. Yoksa aynı kafeste olduğu gibi bak burada geniş bir alan kullanacağım. Havyayı genişçe öptürüyorum. Tamam mı? Karşı tarafın ve kendi havyanın ucunun orayı ısıtmasını istiyorum. Geniş uçları şu an ısıtıyorum. İstersen şimdi de tek tek sivri ucumuzu da ısıtalım. Sivri haliyle. Daha da zoom yapayım. Daha güzel görelim. Operasyonu. Şöyle biraz uzaklaşalım. Yeterli. Ortalıyorum. Tamamdır. Havyamı değdiriyorum ve lehimimi oraya hızlı ve seri bir şekilde aşılıyorum. Isınmasına izin veriyorum. Eğer böyle lehimi oraya almamak gibi bir niyet içine girerse hemen havyamızın ucunu limona sokalım. Limon dediğimde limon tuzu almayın direktmen. Böyle yan olduğunda istediğin gibi evirip çevirip işlemini yapıyorsun. Sıcaklık 370 derece. Şöyle ısınmasına izin verin. Bak geniş olduğu için artık orayı geniş bir şekilde havyaya yaptırmam lazım. Tamam, o şekline şemaline derdimiz yok. Lehimi kaplatacağız. Sıcak havayla zaten alacağız. Tamam mı? Geçelim. Yani kolayca erimesi için yapıyoruz. Diğer tarafına geçiyorum. Sim yuvasını.
Lehimle kapladım. Net görüntü. Tamam. Biraz daha aydınlatalım. Daha da güzel görelim. Aynı şekil devam ediyorum. Kaplansın. Şurası da geniş. Onu da kaplansın. Şunu da şöyle verelim. Her türlü oynayacaksın. Aralarda, derelerde resmen bale yapacaksınız arkadaşlar. Tıkır tıkır lehimlerinizi yapın. Bunları antrenman yapacaksınız. Antrenman yapmasanız hızlı bir şekilde işlem yapamazsınız. Artık sıcak havayla işimiz sökmeye geldi. 360-70 arası sökebiliriz demiştik. Ben şimdi 370 ile direktmen sökeceğim. 360 ile de yapabilirsiniz. 350 ile de biraz uzun sürer. Ama benim buraya hızlı girip çıkmayı düşünüyorum. Yapacağımız hareketi söylüyorum, cımbızla gösteriyorum. Dış tarafını, bak buraları tutan ayaklar arkadaşlar, tamam mı? İçerilerde de var tutan ayaklar. Ama oralara lehim geçme imkanı olmadığı için ve şurada da plastik aksamları var. Plastik aksamların da erimemesi için ne yapıyoruz? Isıtıyoruz arkadaşlar. Isıtmadan önce de sıcak havanın gireceği her yere flaksımızı basmamız gerekiyor, hatırlayın. Devam edelim. Biraz daha flaks verelim. İçine dışına her tarafına basın flaksı. En son tinerle yıkarız. Tazelik derecesi 4-4,5 yapıyorum. Daha tesirli olsun. Rüzgarı artırdığınızda daha çok oraya şiddetli bir şekilde tesir eder. Isıtalım. Şöyle. Gelelim. Dürteceğiz arkadaşlar. Boşa çıkmış mı öyle kontrol edeceğiz. Boşa çıkmadan asılırsak ayakları kopar. O yüzden boşa çıktığından emin olacağız. Havayı çeviriyorum. Yokluyorum hani hareket ediyor mu diye. Etmiyor. Demek ki hala ısıtmam gerekiyor. Devam edelim. Kontrol edelim aynı zamanda. Hala kaya gibi tutuyor. Ve hızlı hareket edeceksiniz. Havayı hızlı çevireceksiniz sevgili dostlar. Hızlıca şey yapalım. Kontrol. Kontrol. Şu an içerideki ayaklar tutuyor. Bu görünmeyen yerdeki. Oralara da sıcaklığımızı dönen etraftan zemin, mavi alan ısınacak. Zeminden onun erimesini sağlayacak arkadaşlar. Öyle diyelim. Kontrol. Çabuk ol. İşimizde bak harekete geçiyor, gevşiyor. Ama asılmıyoruz. Kontrol ediyor. Bak boşa çıktı, at dışarı. Düzce. Hop bitti. Iskartadan şu anda bozuğu söktün attın farz et. Iskartadan da aldığını farz edelim. Şimdi balta havayı çalıştıralım. Ve soğutma işlemini sormuştu sevgili kardeşimiz. Hemen 5-10 saniye sonra tineri ser. Aynı zamanda soğutma işlemi yapmış oluyorsun şu anda. Ve temizleme işlemini bu şekilde yapabilirsin. Sim yuvamızı söktük. Genetik yapısını şöyle bir görelim. Bak yanlardan gelen ayaklar, şöyle biraz da ışığı söndürelim. Yanlardan gelen ayaklar buradaki data ve hatlar üzerinden. Şuradaki sivri ayaklar ise hafıza kartının bağlantı ayakları diyebiliriz. Data ve sinyalli okuma ayakları diyebiliriz. Tertemiz, sapasağlam bir sim yuvasını söktük. Şimdi buradaki yapacağımız işlem daha önce öğrettiğim gibi kendi lehimizi zaten şu anda geçmiştik. Havyamızı da orayı tertemiz yapacağız arkadaşlar, tamam mı? Tertemiz yapalım. Kendimize doğru çekeceğimizi hesap ettiğimiz için yukarıdan aşağı çekim yapacağız. Flaksımızı verelim. Ayakları görüyoruz. Ortada ayaklar bu arada tutmuyormuş. Sadece yanlardan bilgileri alıp ortaya veriyormuş. Burada tutan bir şey yokmuş şu anda. Lehim görüyorsunuz. Flaksı verelim. Lehimlerin üzerine flaks veriyoruz tabii ki.
Havyamız, balta havyamız hazır. Kenarda limona sokuyorum. Aynı ötekinde yaptığım işlemleri yapıyorum. Ağzını siliyorum. Şu an direkt başlayacağım. Bir parça ucuna lehim alayım. Temizleme teli lehim aldım. Temizleme telimin bu sefer geniş olanını tercih ettim. Neden? Çünkü şurada bir geniş alan var. Rahat çalışabilirim. Herhangi bir sorun yapmaz. Telimizi koyuyoruz. Havyamız idare eder, sorun değil. Şöyle boş alanda bir bastım gırtlağına. Şöyle temizlemeye başlıyorum. Tamam mı? Telimiz de geniş olduğu için gayet güzel şekilde temizliğini yapıyor. Biraz lehim bırakıyor. Bıraksın. Amacımız o. Hiçbir sorun yok. Şimdi burada şöyle yan çevirelim. Şu an ufak bir hareket sebebiyle yapıştı arkadaşlar. Hemen düzeltelim. Sıcak havayı basıp boşa alacağım. Gördüğün gibi aldım. Burada hızlı hareket etme. Yani şöyle büyük hareket etme. Kenarda bak komponentler var. Burada minik minik gel. Tamam mı? Geldim. Hazırız. Tamam mı? İster tel lehimle ister sıvı lehimle. Şu an sıvı lehim olayını sonra gösteririz. Başka şeylerde. Buralarda da uygulayabilirsin. Şu an tel lehimle ne yapacağız? Şurayı da alalım. Orada da gördüğünüz üzere telimiz dolu. Gördüğünüz gibi artık almıyor. Ama ben komple silip süpürmesini istemiyorum zaten. Burada bize biraz lehim bırakmasını istiyorum. Niyetim o şekilde çünkü. O yüzden şöyle düzleyeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Düzledik. Diğer tarafta düzgün. Şimdi esas düzleme ise sıcak hava geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yağ gibi güzel bir görüntü olması açısından. Sonrasında üzerine şöyle yapalım. Bak, erimelerini hissedelim, görelim. Şöyle. Şimdi yapalım. Eridi. Yukarı görüyorsun. Soğudu biraz da. Şimdi çekiyorum havamı. Ve dondu arkadaşlar. Gördüğün gibi mis gibi orası lehimli bir ortam oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Sim yuvamızı aynı şekil yerine koyacağız arkadaşlar. Bunu başkasından söktük. Buna getirdiğimizi farz edin. Ve düzenlemeyi yapacağız. İlk önce hizalamasını şöyle güzelce tam denk getirelim. Durmasını istediğim. Bu buradan çıkık olmasın. Kasaya takamazsın. Kasayı kapatamazsın. Şuradan cımbızın kapalı bak. Böyleyken kapattın. Getirdin ortadan ittirdin. Ne yaptık? Kasaya sıfırladın. Nereye göre sıfırlandı? Cımbızımız şu alttaki şu alana çarpınca sıfırlamış oluyor. O şekilde sıfırlıyoruz. Gelelim. Sıfırlıyorum. Yönünü ve hizasını da ortaladım. İki tarafta kenarlarında eşit boşluk ve sıfırlama işlemi de tamamlandı. Şöyle aydınlatalım biraz daha. Şimdi burada ilk önce bir tarafını ısıtabiliriz. Şu an sıcak havayla takmış oluyorum. Gördüğün gibi. Az bir şey. Yatık duruyor sanki. Şuradaki ayaktan gördüğümüz boşluk sebebiyle hafif olarak şunu az aşağıya kaydırırsam hizalamayı tamamlamış oluyorum. Ve şöyle rüzgarın şu anda 2 seviyesinde arkadaşlar. Şöyle yapalım. Erimesini sağlıyorum. Rüzgarım düşük olduğu için oradaki sim yuvasını ve parçayı uçuramıyor. Öyle söyleyeyim. Küçük parçalar da daha kolay uçuyor bu arada. Lehimlerin parladığını görmek istiyorum. Parladılar gördüğünüz gibi. Bak. Şimdi birkaç ayak tutacak ama biz sonra havyamızda komplesini tek tek lehimleyeceğiz arkadaşlar. Sadece şu an oynamasın diye yaptığımız bir hareket. Burada da aynı hareketi yapalım. Şöyle görelim. Parlamasını bekliyorum. Oynamasın diye. Tamam. Eridi. Gördüğünüz gibi. Bakın. Parlıyorlar, oynuyorlar, hopluyorlar falan filan. Şimdi artık yakın çekim havyamızla oralara lehim yapalım. Sivri havyamızı yamultmuştuk hatırlarsanız. Onunla yapacağım. Geldik. Bir kere daha limonu sokmak istiyorum. Telimi elim alıyorum. Telim neredesin? Telim buradaymış.
hareketimiz flaksımızı dökelim. Orada flakslar sıcak havanın üfleme sebebiyle uçabilir. Tekrar yapalım. Devam edelim. Hemen şöyle sivri bir şekilde konduralım ve telimizi verdik. Görüyorsun. Biraz daha yakın çekim yapalım. Az uzaktan görelim. Şöyle yeterli. Bir orayı yaptık. Bir de şöyle kafayı yapalım öncelikle. Geniş alan. Hem oynamaması için. Burada dikkat edin bunu tam ortadan verirsen lehimi sokacak alan bulaması. Az bir kenardan ver şeyi. Şöyle hafif kenarından. Oradan lehimi değdir. Hemen seri bir şekilde tek tek lehimleyelim. Ve ayakları bağlamış olalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapalım. Bak şimdi. Bir de buna makyaj yapacağız arkadaşlar. Makyaj nedir? Şimdi göreceksiniz. Şimdi lehimlerimiz eğri büğrü, hafiften biçimsiz. Tamam. Sıcak havaya geçeceğiz. Onlar erimiş mum gibi yumuşayacaklar ve yakışıklı bir görüntü alacaklar. Bak şuradakine mesela çıkıntı halinde görüyorsun. Bak eriyor şu anda. Bütün ayakların erimesini sağlıyorum. Ve havayı çekiyorum. Bütün ayaklar eridi bu taraftaki ve görelim durumunu. Şöyle yapalım hafiften. Gördün mü? Bütün ayakları bağlamış olduk. Bağlanmadığını düşünüyorsan ne yapabilirsin? Oynayabilirsin. Şöyle havayla dokunabilirsin. Tamam mı? Dokun. Örnek. Dokundun. İstediğin gibi biçim verebilirsin. Tamam. Her türlü bunu buraya kaynak yaptın. İş bitmiştir. Diğer tarafta bunun birebir aynısı arkadaşlar. Bu şekil bir sim yuvasını söküp takabilirsin. Bunun birkaç çeşidi daha var. Onları da ayrı ayrı videolarda göstereceğim. Şu an bunu gösteriyorum. Buna bakıyoruz. O yüzden operasyona devam edelim. Hemen lehimizi yapalım. Eğriliğine büğrülüğüne takılmıyorum. Çünkü sıcak havayı verdiğimde onlar güzel bir görüntü yapacak. Çatara patara yapıyorum ki bilirim. Siz de çünkü yaparken sizde böyle olacak. Bunu düzeltmesini göstermek amacıyla öyle yapıyorum. Yoksa bu şekilde de çok yakışıklı lehim atabiliriz. Şu an bak birleşti. Hatanın olması bizim için bir avantaj şu anda. Size öğretebilmem adına. Orada nasıl kurtulabiliriz? O hatayı nasıl düzeltebiliriz? Sil baştan mı yapacağız? Hayır. Gayet kolay bir şekilde yapacağız. Şimdi bir parça lehim emme teli kesiyoruz. Benim hazırda kesilmiş süpürge tellerim var. Lehim emme tellerini ben süpürge ediyorum. Yani süpürge amaçlı kısa kestiklerimi öyle söylüyorum. Şöyle 1 santim kadar kesmiştik. Geldim. Şimdi orayı bir aydınlatayım. Birleşen kısmı düzelteceğiz arkadaşlar. Şöyle sıcak havaya gireceğiz. Şuradan da biraz flaks alsın telim. Tamamdır. Şimdi görelim. Bak. Bir yerde fazla lehim varsa onu alabilirsin birincisi. İkincisi de birleşen bir ayağı tedavi edebilirsin. Tamam mı? Hangisiydi? Şurası mıydı birleşmişti? Şurası. Biraz rüzgarımız düşük kalmış. Biraz daha şey yapalım. Hemen seri bir şekilde o aradaki birleşimi yok ettik. Ve şimdi bir de aynı anda hem sıcak havayı hem havyayı kullanmak gibi lüksümüz var. Daha güzel işler çıkartabiliriz. Deneyelim. Havya artı sıcak hava. Bak yakışıklı. Gördün mü? Bak. Beraber havyamla beraber gidiyorum. Eğer orada lehim yoksa ekleme yapacağım. Hoşuma gitmeyen yere. Hemen lehim ekleyelim. Şu üç bacak orada.
Deyimsiz kaldı. Gariban kaldı. Evet, gördük. Şu üç bacaktan bahsediyorum. Hemen yapıştır gelsin. Ve onlar da lehimledik arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne yapacağız? Şöyle bir sıcak hava geçerse geç. Ve biraz flaks ekleyelim. Tamam. Hepsinin parladığını göreceksin. Ve karizmatik bir lehim yapmış oldum. Ve kaya gibi de sağlam oldu bu arada. Şimdi hemen tiner serperek soğutma işlemi yapıyorum. Aynı zamanda da temizleme işlemini yapıyorum. Diğer tarafa da bakalım. Şimdi burada da tekrar hoşuma gitmedi. Bir daha operasyon yapmak istiyorum. Ufak tefek, yani istediğin kadar oynayabilirsin. Bu senin zevkine kalmış. Senin kafandaki o güzel görüntü oluşana kadar istediğin kadar buraya oynayabilirsin. Geliyorum. Sıcak havayla beraber yapıyorum. Al. Gördün? Burada bir birleşim oldu. Bak şimdi bu hataların olması benim işime geliyor. Size hatalar olduğunda ne yapacağınızı da gösterebilme şansı buluyorum. Hangisiydi orada, ne oldu? Birleşti değil mi? Birleşsin. Şarj soketi de olabilirdi birleşen. Böyle bir şey de olabilir. Hiç problem yok. Sadece sıcak havayla telimi oraya değdireceğim, alacağım, o kadar. Geliyorum şuradaki birleşim noktasına. Bekliyorum erimesini ve parlamasını. Ondan sonra şöyle süpürme yapabiliriz. Orada iki tane geniş ayak varmış gördüğünüz gibi. Hemen oraya operasyonu yapalım. Normal. Şu iki geniş ayağı da lehimleyelim arkadaşlar. Dokunuyorum, ısındırıyorum. Zaten sıcak şu anda. Şimdi de makyajını verelim. Sıcak hava artı havya ile yapacağız. İstediğim şekle sokacağım. Buluyorum. Gördüğün gibi istediğim gibi oynarım. Sen de oynarsın. Çıktık. Görelim ve dondu. Bir tane de şuraya vereceğiz. Normalde tutuyor ama buradan alıp oraya da koyabilirim. Garanti olsun diye. Tamamdır. Ve istediğimiz görüntüyü yakaladık arkadaşlar. Artık 5-10 saniye sohbet ederken zaman geçti. Tineri sert soğusun. Bir tane de masaüstü vantilatörün pervane bilgisayar falan varsa yaptığın işi yıkadıktan sonra, biraz da sıcaktır şu anda. Uzaktan görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Montajı tamam arkadaşlar. Bir sim yuvası takma örneğini gördük. Diğer sim yuvası örneklerini de göreceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.